4 adet kalçalı budumu güzelce ayıkladım ve temizledim. Tencereme ilave ediyorum. 5-6 adet de tane karabiber ilave ediyorum. 1 adet de soğan ilave ediyorum. Elinizde varsa 2 adet de defne yaprağı koyun. Şu an benim elimde yok çünkü. 2,5 litre de su ilave ediyorum. Kaynayana kadar yüksek ateşte. Kaynadıktan sonra da en kısık ateşe alacağım. Bu şekilde tavuğumuz güzelce yağını bırakacak. 3 su bardağı baldo pirinç kullanacağım. Siz 2 de kullanabilirsiniz. İsteğinize bağlı. Önce soğuk suda bunu güzelce yıkayacağım. Ama burada dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Bakın pirinçleri narin bir şekilde kırmadan. Pirinçlerin kırılmaması önemli. Şöyle narin bir şekilde 3-4 defa bu şekilde önce yıkayacağım. Amacımız şu nişastasından güzelce ayırmak pirinçleri. 4 defa yıkadım pirinçlerimi. Şimdi yine su doldurdum. Sadece 10 dakika suda bu şekilde bekletiyorum. Tavuğumuz bakın fokur fokur fokurdadı. Şimdi ocağımı en kısık ateşe aldım. Yavaş yavaş tavuğumuzu haşlayacağız. Pirinçlerimizi de 10 dakika suda beklettik. Böyle bir süzgece koyuyorum. Şu şekilde bırakıyorum. Suyunu iyice akıtacak. 1 saat 20 dakika kısık ateşte tavuğumuz güzelce haşlandı. Yağını da bakın suya çok güzel bir şekilde bıraktı. Çatalla da kontrol ettim. Tabii ki yine siz kontrollü olun. Eğer haşlanmamışsa haşlamaya devam edin. Şimdi tavuk suyumu süzeceğim. Butlarımızı da bir tabağa alacağım. Biraz soğumasını bekleyeceğim. Tavuklarımızı böyle bir tabağa aldım. Tavuk suyunu da böyle süzgeçten geçirdim. Tavuk sularımı da bakın burada bir tencereye koydum. Tencereme ayçiçek yağı koydum. Yıkamış olduğum pirinçlerimi de ilave ediyorum. Şöyle düz bir tahta kaşıkla alttan alıp çekiyorum. Bir 5-6 dakika boyunca pirinçlerimi böyle alttan alıp bırakıyorum narin ve kırmadan. Şöyle düzlüyorum arkadaşlar. Bu şekilde bir 5-6 dakika kavuruyorum ki pirinç pilavımız tane tane olsun. Ayrıca da kavururken de bir çimdik tuz atıyorum sadece. 1 yemek kaşığı da tereyağı ilave ediyorum şimdi. 4,5 su bardağı da sıcak tavuk suyumu ekliyorum. Bismillah. Çok az şöyle limon suyu damlatıyorum. Bir defa şöyle bir karıştırıyorum. Bir dolu tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Ben 3 bardak pirinçten yaptığım için tuz tamamen damak tadınıza bağlı. Daha az da koyabilirsiniz. Şöyle bir fokurdattım. Hemen ocağımı kısıyorum. Kapağını da kapatıyorum. Ocağımın en kısık ateşini aldım. Pilav ateşi dediğimiz kapağını da kapattık. Pilavımızın pişmesini bekleyeceğiz yavaş yavaş. Şimdi 17 dakika tam geçti. Pilavımızı kapağını kaldırdık. Hemen şöyle bir boşluk bırakıyorum. Pilavımız suyunu çekmiş. Burada ne yapıyorum? Kapağını kapatıyorum. Hiçbir şekilde karıştırmıyorum. Sadece tenceremin yerini bakın değiştirdim. Burada hiçbir şekilde karıştırmayın sakın. Bakın bu da bir püf noktadır. Serkan Şef'ten size gerçekten tane tane bir pirinç pilavı elde edeceğiz. Bir 30 dakika bu şekilde demlenmeye bırakıyorum. 30 dakika geçtikten sonra pilavımı şöyle bir güzelce karıştırıyorum. Bakın tane tane oldu. Tavuklarımı da didikledim. Onu da şöyle tenceremin yanına alıyorum. Ben tabi biraz fazla yaptım. Bol bol protein olsun diye. Nefis tavuklu pilavımız hazır. Bunun yanına tabi bir nohut da haşlayıp koyabilirsiniz. Artık sunuma tamamıyla hazır. Şimdi bir de servis edelim. Şimdi pilavımızı da sunum tabağıma alıyorum. Önce şöyle tavuklarımızı üste gelmesini istediğim için tavuklarımızı
en alta koyuyorum. Bu pilavı yaptığınız zaman sokak pilavcılarından çok daha lezzetlisini inanın yiyeceksiniz. Şöyle de bir düzleyeyim. Tane tane de oldu. İşte bu. Bir tane tavuğumuz yana kaçtı. Onu da şöyle. Seviyorsanız bu turşu biberlerinden de koyabilirsiniz. Yanına bir de ayran koyalım. Şöyle. Nefis tavuklu pilavımız hazır. Tam kıvamında, tam ölçüsünde oldu. Lezzetine de baktım. İnanılmaz lezzetli. Hiç şaşmaz. Bu ölçülerle bu yapım şeklini yaparsanız gerçekten çok lezzetli bir tavuklu pilav yiyeceksiniz. Sokak pilavcılarının çok daha üstünde bir lezzeti var. Yanında ayran ve turşu biberimiz var. Nohut da haşlayıp koyabilirsiniz. Deneyenlere afiyet olsun. Daha çok pratik tarifler için ailemize katılıp takip edip beğenmeyi ve yorum yazmayı da unutmayın.